Canım YouTube takipçilerim, siz bu satırları okurken ben çok uzaklarda olacağım. Bu videoyu Alaçatı'da minicik bir tatil yaparken yayınlayacağım ama tatile gidemeyenler varsa aranızda söyleyeyim. Mutluluk nerede olduğunuza değil, kiminle olduğunuza bağlı. Ve ayrıca kimse de yoksa yanınızda kendinizle mutlu olmak ve kendinizle yalnız hissetmemek ilkesi geçerli benim için. Sittin senedir beni tanıyanlar bilir. Kaldı ki pandemide kendisiyle barışan veya belki de kendisinden hiç hoşlanmayan, soğuyan insanlar da olmuştur. Ama ne olursa olsun yalnızlık iki kişilik mutsuzluktan kesin güzeldir. Bugün konu yine mutluluk. Biliyor musunuz, mutluluğun umursanmamayla alakası olduğunu düşündüm ve bu mutlu olan insanların, huzurlu olan insanların neleri umursamadığını gözlemledim. Ama bu umursamama psikolojik şiddetin piri sayılan umursamama değil. Edebiyle umursamama, insanları gücendirmeden umursamama, anlaştık mı? Size madde madde anlatacağım ama önce abone olmayanlar varsa bir zahmet abone ol butonuna tıklarlar mı? Ve zil ikonuna da bir el atarlar mı? Abonelerim arttı gerçekten bu ara. Meğerse hatırlatmak gerekiyormuş gerçekten videonun başında. Daha önce hatırlatmadığımdan arayı da kapatmam lazım. O yüzden beni izleyenler de benim gibi kişilerdir. Benim duygularımdaki kişilerdir. Bunu biliyorum. Yani başkalarını mutlu etmekten gocunmazlar. Bu sebeple de bir butona da mutlaka bir tıklarlar yani. Öpüyorum o ikonlara tıklayan ellerinizi, altın tutsun onları mı? Gelelim herkesin yani tüm dünya nüfusunun ana hedefi olan mutluluğa giden yolda umursamamamız gerekenlere. Mutluluk bir tür ruh hali. Mutlulukla ilgili çok video çekiyorum ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir tür ruh hali, bir şey. Yalnızlık gibi yani. Kalabalıktayken yalnız hissedersiniz ama yalnızken de kalabalık hissedersiniz. Mutluluk da öyle işte. Her şeyiniz vardır, mutluluk yoktur. Ama bir sabah kalkıp güneşi görünce gülümsersiniz. Oysa ki bankanızda birikmiş 1 liranız yoktur, eviniz yoktur, arabanız yoktur. Çünkü ruh halidir mutluluk, sahiplik değil. Mutluluğun bir eşya veya kişiyle ilgisi yoktur, olmamalıdır. Çünkü eşya kırılır, parçalanır. İnsan çeker gider. El almazsa Allah alır yanına. Kimseye, hiçbir şeye bağlanmamak gerek hayatta. Gerçekten mutlu insanlar hayatlarını olumsuz şeylerle dolu da olsa pozitif zihniyetlerle koruyorlar bence. O zihniyet onların hayatını koruyor. Hepimizin amacı mutlu olmak zaten. Birçok şeyi yapıyoruzdur, birçok şeyi de yapamıyoruzdur hala. Ve bence pozitif zihniyetlerini de çok iyi korudukları için nazik, sevgi dolu, şefkatli bireyler, mutlu insanlar öyledir zaten. Kendi oldukları kendilerinden de mutludurlar. Hayatlarından da mutludurlar. Memnun etmek kolaydır böyle insanları zaten. Ben düşüncelerin kas gibi olduğuna inanıyorum. Eğitmek, öğretmek, 40 kere söylemek gerekli. Genetik özelliklere bile zihinsel olarak pozitif olduğumuza karşı koyabiliriz. Yani genetik özellikler derken bazı insanlar genleri yüzünden depresyona meyilli, melankoli, bipolar, borderline, genler de etkili diyorlar bu tür şeylerde. Ama eminim ki bireysel çaba da lazım yani. Ben böyleyim deyip geçemeyiz. 100 metre koşucuları 10 saniye koşacaklar 4 senede bir olimpiyatlarda diye günde 4-5 saat antrenman yapıyorlar o 4-5 sene boyunca. Sizce zihin çalışmadan gelişir mi? Emek gerekiyor her şeye. Hadi bakalım şimdi spora gidiyoruz, zihnimizi çalıştıracağız. Mutlu insanların umursamadığı şeyleri dinleyeceğiz, anlatacağız. Ben anlatacağım, siz dinleyeceksiniz. Ama zor da olsa uygulayacağız. Söylemesi kolay çünkü her şeyin. Ama yapması zor. Ama biz zoru başarırız değil mi? Şu göze baksanıza, korkar mıyız bitiş zordan? Birinci maddeye geleyim. Bu maddeleri çok seviyorum artık. Konudan fazla uzaklaşmamamı sağlıyor. Birinci madde, işte uzaklaştım. Bu insanlar yani mutlu insanlar mülkiyet sahibi olmayı umursamazlar. Az önce anlattığım şey aslında. Çünkü lüks arabalar, villalar, bankadaki böyle kallavi bir mevduat istersin yani istersin ama bunlar mutluluğu ve başarıyı garanti etmiyor zaten. Gerçekten mutlu kişiler kaynaklarını insanların hayatına değer katmak için, saygın, mütevazi bir hayat yaşamak için kullanmayı tercih ederler. Varlık fazla olunca değil, yeterli olunca keyiflidir zaten. Fazla olunca da paylaşmak gereklidir. Annem hep küçükken dua ederdi, şöyle derdi. Allah'ım derdi, azdıracak kadar çok, düşündürecek kadar az verme. Vallahi de dileği oldu. Çok kazandığımda da böyle, az kazandığımda da para benim için çok değerli olmadı. Düşünmeyecek kadar olsun yeter. Çünkü sevdiklerimle harcamayacaksam, ihtiyacı olanı bir arkadaşımı, bir tanıdığımı mutlu edemeyeceksem, en güzel yemekleri tek başıma yiyeceksem, dünyanın en güzel otellerinde, en güzel odalarında kalırken böyle aklımda huzurumu kaçıran bir olay varsa, bir yaşanmışlık da benimle birlikte geliyorsa o tatillere,
Birinci sınıf uçsam ne olur, birinci sınıf otelde kalsam ne olur, portakallı ördek yesem ne olur, 50 bin liralık çantayla ortalıkta dolaşsam ne olur, değil mi? İkinci madde, yani bu mutlu insanın umursamadığı şeyler. Bence bunu da konuştuk biz geçen hafta sonu bir arkadaşımla. Karşılık beklemez mutlu insanlar. Hiç beklemezler. Beklenmedik bir iltifat ya da ödül falan gelirse herkes mutlu olur yani. Ama kimileri sadece bunlar için yaşar. Övgüler ya da ödüller için can atar. Gerçekten mutlu kişiler de başkalarına yardım ederken karşılık beklemezler. Bunu yapamıyorum, biliyor musunuz? Yani bir teşekkür falan almayınca küsüyorum ben insanlara. Başaracağız ama ya, yapacağım. Bu insanlar için ödül, birilerinin hayatına değer kattıkları, bence onlara ödül gibi geliyor zaten. Bu düşünceye odaklanmak gerek. Ben ona bir şey yapıyorum ve ona değer katıyorum. Onun ya da zor günde destek oluyorum. Bir şey beklememeliyim demek gerekiyor. Gerçekten ne derler? İyilik yap, denize at. Balık bilmezse Haluk bilir derler ya. Onu yapmak gerekiyor. Ben çünkü beklentisizimdir. Övgü, takdir, alkış beklemem çok. Eski iş yerimde böyle yetiştirildim. Ama bir şey yaptığımda teşekkür, adab-ı muaşeret eksikliği gibi gelir bana, soğutur. Teşekkür isterim. Aynı şeyi ondan görmek isterim. Geliştireceğiz ama bunları. Çünkü mutluluğu engelleyen bir şey gerçekten. Yani işte birisine değer kattığını biliyor olmak yeterli. Gönül umduğu yere küser derler. Bilir misiniz bunu? Gerçekten gönül umduğu yere küsüyor bende. Tecrübeler de işte kazanılan bilgiden çok bence kaybedilen beklentiyi getiriyor insan hayatına. Yani bilgi kazanırken beklenti azalıyor yavaş yavaş. Yıllar geçiyor, daha çok şey biliyoruz ama daha az beklemeyi de öğreniyoruz işte. Zaman kaybetmeyelim öğrenmek için, tamam mı? Bugünden tezi yok, kimseden bir şey beklemiyoruz. Üçüncü madde. Bu mutlu, güzide insanlar toplumun beklentilerini umursamazlar. İşte en çok yapmamız gereken şey. 5-6 sene önce başladım buna. İyi gidiyor. El Alem denen gizli örgütten, hatta onunla ilgili yazılar yazmışım biliyorsunuz. Böyle ikrah getirdik hepimiz, değil mi? El alem için, gerçekten ama el alem için çabalamak çok baskı yaratır. Sonu yok ki, el alemin de beklentilerinin de. Gerçekten mutlu insanlar için bu çevreleri tarafından geliştirilen, onlara yamanan beklentiler hiçbir anlam ifade etmez. Bu insanlar yalnızca bence içlerine dönüyorlar ve doğru gelen şeyi yapıyorlar kendilerine. İşte o asi ruh veriyor onlara. Yani bilirsiniz ya, böyle formalite icabı öfleye pöfleye kayınvalidenin her kandilini aksatmadan kutlama görevi vardır gelinlerin. Bilirsiniz değil mi bunu? Bir süre sonra içten gelmezse zul olur. Zaten en başından beri çok içten gelmemiştir. Çünkü bir şey dikte ediliyorsa çok kötüdür. İşin kötüsü, bir kandil unutulsa aile içi ayılmalı bayılmalı olaylar çıkar. Oysa ki her kandil arayamasa da gerçekten bir gün ihtiyacı olduğunda arayıp hatır sorsa, yanına gitse çok daha anlamlı. Her kandil formalite gereği aramaktansa. Ama işte bizim toplumumuzda formalitenin getirdiği yük genellikle insanlardan da soğutuyor birbirlerini, biliyor musunuz? İnsanları birbirlerinden soğutmuyor mu sizce? Yani işte bayramda şuna gittin gelmiyor, o bana gelmiyor, 3 kere gel. Birdenbire insanlardan nefret ediyoruz. Formaliteleri yerine getirenleri seviyoruz. Halbuki çok yapay ve yüzeysel getiriyor o insan diyelim. Ama seviyoruz. Yeter ki formalite yapsın. Ne olmuş doğum gününü unuttuysan birinin? O gün herkes arıyor zaten onu. 2 saniye konuşacağız öyle. Ama doğum gününe değil de belki bir hafta sonu uzakta okuyan evladına kahvaltı hazırlamayı çok özleyerek uyanıyor bir arkadaşın. O gün arıyorsun. Bir nasılsın dediğinde de anlatıyor sana bunları. Belki ağlaşıyorsunuz karşılıklı. Çok da anlamlı değil mi? Doğum günde, ama sonra aynı insanlar işte doğum günde aramayınca sizi arkadaşlıktan falan çıkarıyorlar. Öyle şeyler oluyor. Küsüyorlar, dedikodu yapıyorlar. İşte mutlu insanlar var ya, içlerindeki sesi dinlerler. Çıkıntı ve asi bilinirler. Formalite sevmezler ama işte asıl o asi dürüstler insanın, kadının, erkeğin dibidirler. Dördüncü maddeye geliyorum. Bu gerçekten mutlu insanlar ön yargılara aldırmazlar. Hiç sevmediğim bir kelimedir ve olgudur ön yargı. Kimi insanlar ait olmadıkları kültürel, sosyal, dini gruplar hakkında ön yargı beslerler. Ay nasıl sevmem bunu? Çünkü örneğin şeyi bile sevmem. Örneğin nerelisin derler, şuralıyım, ay oradan adam çıkmaz denir falan ya. Onları sevmem. Çok ön yargılı hareketler bunlar. Gerçekten mutlu olanlar ise bunların hiçbirini aldırış etmez ki. Doğru olmayan yaklaşımlara ya da dil, din, ırk, cinsiyet gibi kavramlara dayanan ayrımcılıkları yapmadan herkese eşit şekilde muamele edersen yüksüz gelir bu dünya. Birisini yalnızca kim olduğu, neler yapabileceği, neler yaptığıyla ilgili yargılamamız gerekiyor. İnsan insandır. Zengin, fakir, Alevi, Sünni, Kürt, Türk.
Çinli, Yunanlı, siyahi ya da pamuk gibi fark etmez onlar için. Dinledikleri ve anlatılanlarla değil, tecrübeleri ve yaşanmışlıklarla kredi açarlar insanlara. Bir bilgiye sormuşlar, efendim dünyada en çok kimi seversiniz diye, terzimi severim demiş. Aa, şaşırmışlar, nasıl yani terzi nasıl, bu kadar kişi varken demişler, üstad demişler. Sevgili Bilgecim, terzi de kim bu kadar kişi varken? O da demiş ki, bakın dostlarım, ben terzimi çok severim. Çünkü ona her gittiğimde benim ölçümü yeniden alır. Ama ötekiler öyle değil. Bir kez benim hakkımda bir karar verirler. Ölünceye kadar da beni hep aynı gözle görürler demiş. Bilge'nin yaşadıklarını yaşıyoruz. Bizim hakkımızda bir karar veriliyor. Belki ilk 15 saniyede, sonra ömür boyu da o gözlerde öyle kalıyoruz. Ne yaparsak da çıkamayız zaten. Sevmiyorum ön yargıları. Çünkü ön yargı kirli bir camdan hayata bakıp her şeyi kirli bilmek işte. Voltaire şey demiştir, peşin fikirler muhakemesiz hükümlerdir. Hatta önyargı ile ilgili çok ünlü bir sözdür bu. Ama ben felsefesini ve cümlelerini çok sevdiğim Oscar Wilde ile noktalayacağım bu konuyu. Ne kadar kolaydır başkalarının düşüncelerini değiştirmek, ne kadar güçtür kendininkini değiştirmek demiş üstad. Nokta dediğin işte böyle cümlelerden sonra gelmeli değil mi? Kendi düşüncelerimizi değiştirmiyoruz ama başkalarına her şeyi empoze ediyoruz. Hadi 5. maddeye geliyorum. Çok önemli bir madde. Bununla ilgili bir video da çektim ben. Değersizlik videom vardır benim. Aşağı linkini koyarım unutmazsam. Onaylanma ihtiyacı çağımızın en büyük hastalığı, biliyor musunuz? Ve mutlu olmak için bunu umursamamak gerekiyor. Buna inanıyorum. Çünkü mutluysan başkalarını umursamıyorsun demektir. Yani umursamamak dediğim özel alanına ya da onları umursamayıp ay psikolojik şiddet değil. Bunu sakın yanlış anlamayın. Kendi sahip olduğun değeri bilirsin. Sana birisi yanlış bir eleştiri, kötü niyetli bir eleştiri yaparsa umursamazsın zaten. Başka insanların söylemek istediğini dinlersin, saygılısındır ama kimsenin onayını aramazsın. Yalnızca yapılması gerektiğini ve doğru bildiğini yapar ve kötümser kişilerin cesaretlerini kırmalarına da izin vermezler. Ve bu onaylanma ihtiyacı o kadar var ki sosyal medyada görüyoruz işte like sayısına göre geçiyor günleri insanların. Çok like alırsa o gün mutlu oluyor, az like alırsa mutsuz oluyor. Onaylanma ihtiyacı çok araştırmıştım zamanında. Depresyona, hatta daha ileri seviyede ruhsal bozukluklara sebebiyet veriyor. Öz saygı eksikliği durumu bu. Ve tek çaresi var, özgüveni geliştirmek. Başka insanları memnun etmek için farkında olmadan yaptığımız şeyler var. Farkında mısınız? Bakın bir düşünün. Farkında olmadan yaptığımız diyorum ama farkına varmaya çalışın. Çünkü tek sebebi bu onaylanma ihtiyacı. 3 tane soru sorun kendinize her gün. Bu öz saygınızı geliştirecektir. 1. Ne yaptığınız fark etmeseydi, insanlar ne yaptığınız fark etmeden sizi sevseydi neyi farklı yapardınız? Dırırın. İkinci sorumuz şu. Eğer dünyadaki son kişi olsaydınız zamanınızı ne yaparak geçirdiniz? Üçüncü sorum da şu. Kimse sizi yargılamayacak olsaydı hayatınızda değiştireceğiniz bir şey olur muydu? İşte bu tür sorular, cevaplarını da vereceksiniz kendinize tabii. Onaylanma ihtiyacınızdan kurtulmanız için size egzersiz yaptırır. Her gün düşünün bence. Çünkü bu sorular sayesinde onaylanma ihtiyacından dolayı yaptığınız şeylerin farkına varırsınız. Ardından belli alışkanlıkları devam ettirip ettirmemeye, onları değiştirip değiştirmemeye ya da yok etmeye karar verebilirsiniz değil mi? 6. maddeye geçelim. Mutlu insanlar her zaman haklı olmayı umursamazlar. Ben haklıysam haklı olmayı çok umursarım da normalde umursamam. Ama öbürünü de kırmak gerekiyor. Haklıyken de haklı olmayı çok umursamamak gerekiyor. Gerçekten mutlu insanlar ara sıra haksız olmaya hiç aldırış etmezler. Sonuçta hiç kimse her şeyi bilemez değil mi? Ya da hayatın tüm yanıtlarına sahip olabilir mi birisi? Bir insan hatalı olduğunu kabul ederek doğru olanı öğrenebilir ki. Kendini geliştirmenin yolu zaten hatayı görmektir. Başkalarını dinlemektir. Kendi fikrine zıt da olsa başkalarını dinlemek, akla yatkınsa yaparsın çünkü. Gocunmazsın bu işten, bu şekilde gelişebilirsin. Aslında bu ego meselesi, narsizm meselesi. Ego ortaya çıkınca başının dikine gidiyor insanlar ve yanlışlarını bile haklı görüyorlar, biliyor musunuz? Hata yapmış olmayı asla istemiyorlar ve zaten kabul etmiyorlar. İşte o insanların mutlu olma ihtimali bence yok. En başta sahip oldukları kişilik onları mutlu edemez ki. Yani o ego ile mutlu olamaz ki bir insan. O kişiliğin sebep olacağı daha sorunlar da akabinde gelecektir. Yaşlandıkça çıkacaktır ortaya onlar. Evet, 7. maddeye gelelim. Kendilerini iyi hissetmedikleri ortamları umursamazlar. Öyle güzel yaparım ki bunu.
Mutlu insanlar çünkü kendilerine pozitif bir katkı yapmayacak, hatta negatif hisler uyandıracak ortamlardan, formalite icabı katılmazlar, o ortamlardan da uzak dururlar. Duygu Asena efsanevi kitabı Kadın Adı Yoktu demişti. Bunca yıllık yaşamda tek bir şey öğrendim, tek reçete. Mutlu olmadığın ortamdan kaç git ve bunun için de güçlü ol, kendi kendine yat. Bakın, güçlü olmaya bağlamış Duygu Asena bunu. Üstad yazmış. Benim de şahsi düşüncemi yakın tanıyanlar bilir. Mutlu olmadığın yerden gitmek tahammülsüzlük, sabırsızlık, çabasızlık değildir. Büyük güçtür, eyvallahsızlıktır. Gelelim 8. maddeye. Bu mutlu, tatlı, güler yüzlü, güzel insanlar toplumsal karşılaştırmaları asla umursamazlar. Kendilerini başkalarıyla kıyaslamazlar, başkasıyla kıyaslamasına izin vermezler. Benzer bir başarıya ulaşmak için başkalarına şöyle bir bakarsınız, ne yapıyorlar falan, daha iyi yaptıkları şeyleri öğrenirsiniz ama yarışınız onlarla olmaz. Kendi gelişiminize odaklanırsınız, kendi yolunuzdan yürürsünüz. Bu durum işte insanları daha mutlu yapar. Çünkü kıskançlık ve kinden ve başkaları üzerinde sağlıksız bir üstünlük algısından korur bu duygu. Kendini geliştirmek. Onun malı, şunun parası, ötekinin yatı, berikinin katına odaklanarak çalışan, çabalayan insanlar azimli değil, hırslıdırlar. Azim değildir bunun adı. Oysa ki yarışı başkası değil kendisiyle yapanlar azim gibi bir erdeme işte o zaman sahip olurlar. Seneca der ki, büyüklüğün belirli bir ölçüsü yoktur. Yükselten veya alçaltan şey hep kıyaslamadır. Bir nehirde büyük görünen bir gemi denizde küçüktür der. Ya kıyasa gerek yok. 9. maddeye gelelim. Çok önemli bir şey bu bence. Ve bizim toplumumuzda çok yaygın. O yüzden mutsuz oluyoruz. Mutlu insanlar başkaları ne yaptığını umursamazlar, meraksızdırlar. Mutlu insanlarımız, canlarımız, insanların işlerine burunlarını sokmazlar. Başkalarının işlerine müdahale etmezler. Elbette ki talep edilen noktada gidersiniz, yardıma koşarsınız. Ya, o yardımı da böyle abartmazsınız. Yani çok bilmişlik mertebesine ulaşmamak gerekiyor. Belirgin bir şekilde yanlış yönde ilerliyorlarsa söylersiniz. Doğru yönde ise el verirsiniz. Kendinize odaklanacaksınız. Bu şekilde ilerlersiniz hayatta. Başkalarına karışarak ilerleyen birini gördünüz mü Allah aşkına? Bir örnek düşünün. Başkasına karışarak başarıya ulaşmış biri. Vallahi bulamadım yani. Umursanması gereken asla bir başkası değildir. Başkalarını umursayanların onların neden umursadıklarını bence umursamaları gerekiyor. Çünkü bana göre bir hastalık bu. Bu kadar mı boş kalmış hayatları? Bunları düşünmeleri gerekiyor bence. Evet, 10. madde. Bu mutlu kişiler dedikoduları umursamazlar ve dedikodu yapmazlar. Gerçekten mutlu kişiler dedikodulara, söylentilere falan aldırış etmezler. Kendi hayatlarıyla tatmin olurlar. Başkalarının hayatlarında neler olduğunu bilmek ya da onları hakkında ne konuşulduğunu bilmek gibi arzuları yoktur, merakları yoktur. Ne işe yarar ki dedikodu zaten, değil mi? Sokrat'ın çok güzel bir hikayedir bu. Sokrat'ın dedikoduyla ilgili üçlü filtresi vardır. Bilir misiniz bu anekdotu? Böyle fıkraların hep bilinen fıkraları anlatırlar ya, insanlar hep bilir misin diye sorarlar. Ben de öyle yapıyorum. Biliyorsanız da bir daha hatırlamış oluruz. Bir gün bir adam Sokrat'a arkadaşınla ilgili ne duyduğumu biliyor musun diyor. Sokrat bir dakika bekle diyor. Bana bir şey söylemeden evvel senin diyor küçük bir testten geçmeni istiyorum. Ben diyor yapıyorum bu testi ve buna da üçlü filtre testi diyorum. Adam diyor ki üçlü filtre mi nedir falan diyor. Tamam yapabilirsin diyor testi. Sokrat da diyor ki bir diyor. Benimle arkadaşım hakkında konuşmaya başlamadan önce bir süre durup ne söyleyeceğini filtre edeceksin, tamam mı diyor. Birinci filtrenin diyor adı gerçek filtresi. Bir kere bana diyor söyleyeceğim bu şey tam olarak gerçek mi? Gözlerine gördün mü diyor. Adam diyor ki yok diyor aslında sadece duydum. Tamam diyor. O zaman diyor doğru olup olmadığını bilmiyorsun. Sadece duydum. İkinci filtreyi deneyelim diyor. Bunun adı iyilik filtresi. Arkadaşım hakkında bana söylemek istediğin şey iyi bir şey mi diyor. Adam diyor ki yok tam tersi kötü bir şey diyor. Tamam diyor Sokrat. Onun hakkında bana kötü bir şey söylemek istiyorsun ve bunun doğru olup olmadığından da emin değilsin. Tamam diyor yine de testi geçebilirsin. Geriye bir filtre daha kaldı diyor. İşe yararlılık filtresi. Bana arkadaşım hakkında söyleyeceğin şey benim için yararlı mı diye soruyor. Adam diyor ki yok değil. Sokrat diyor ki iyi o zaman diyor. Eğer bana söyleyeceğin şey doğru değilse, yararlı değilse, iyi değilse bana niye söyleyesin ki diyor. İşte böyle bir şey dedikodu. Gelelim 11. maddeye. Mutlu insanların hayatında zarar veren, zehirli yani toksik ilişkileri varsa onları umursamazlar. O zehirli ilişkilere yapışmazlar. Fiziksel şiddet, ruhsal şiddet,
her türlü davranış bozukluğu gördüğünüz ve sürekli şikayet etme, mutsuz hissetme hali yaratan ilişkilere tutunuruz kadınlar. Bunu sürekli söylüyorum, hep söyleyeceğim. Her konu içine bu şıkkı koyacağım. Gerçekten mutlu insanlar bu türden ilişkileri umursamazlar, çıkarlar. Çünkü buradan sadece kötü sonuç elde edilir. Sabrederek o adamlar, o insanlar, o kadınlar değişmez. Neşe getiren ilişkiler olmalı, ileriye götüren ilişkiler olmalı. Sürekli verdiğiniz ve hiç alamadığınız ilişkileri aman adam nefes alsın başımda dursun diye tutamazsınız. Çünkü bakın bu bencillik değildir. Beni mutsuz ediyor o yüzden gideceğim değil. Mutsuzsanız siz çevrenizdekileri mutsuz edersiniz. Çocuklarınızı, arkadaşlarınızı, akrabalarınızı, toplum baskısını, aşkı maşkı düşünmeden, verdiğiniz yılları, emeği düşünmeden gidebilmektir güçlü olmak. Kalmak güçlü olmak değildir. Evet, 12. maddeye gelelim. Çok önemli bir madde. Bunu biliyoruz ama hatırlayalım işte. Mutlu insanlar kin gütmezler. İntikam almak istemezler. Herkes başka insanlar tarafından sözlerle, davranışlarla, hareketlerle incitilebilir. Bu kişilere karşı kin gütmek aslında en kolay şeydir. Ama gerçekten mutlu insanlar kin gütmenin düşünceleri ve davranışları zehirlediğini bilirler. Mutlu kişiler affeder ama affetmek dediğim yaptığını haklı görmek değil. Yollarına devam ederler. Allah'a havale ederler. Kınayabilirsiniz kötü davranış ama kin gütmek çok yanlış bir harekettir. Çünkü kin zayıf insanların öfkesidir derler ya. Bir anlık öfke vardır ama kin öyle değildir. Böyle intikam alana kadar sürer. Ve bir anlık öfke de sağlıklıdır bu arada. O intikam isteği gelir ya ve intikam da biliyorsunuz bir yazım vardı. İstenince alınmaz. O yazı benim biliyorsunuz en popüler belki olan yazımdı. Sen gittin ya ben çok isterleşimden. Biraz özet yani kısaltarak okuyayım isterseniz nostalji yapalım tamam mı? İntikam nasıl alınır diye bana sormuşsunuz. Ben hiç almadım bilmiyorum. Bana acı vermeye cesaret edeni ölü sayarım. Adını yanımda anan olursa ruhuna bir Fatiha yollarım. Yokluklarının yarattığı boşluğa yaşamımdan çaldıklarını koyarım. En büyük intikam affetmekmiş derler. Neyini affedeceğim? Yerdeyken elimden yemek yiyip de uçunca kafama pisleyeni affederek mi ödüllendireceğim? Niye affedeyim? Adam hayatımın içine etmiş. Kurduğum hayalleri yok etmiş. Özgüvenimi zedelemiş ve ben de üstüne affetmek için çaba gösterip ermişlik mertebesine mi erişeceğim? Yok canım almayayım. İntikam mı? Hayat alır onu. Farkına varmazsın. Sen kendin almaya çabalarsan başaramazsın. Sadece hayatta değil, ayakta da kalarak, mutlu olarak, kahkaha atarak yeneriz düşmanlarımızı. En büyük intikam, intikamı bile düşünmemektir. En büyük intikam bizsizliktir. En büyük intikam senin aynada gördüğünü onun artık görememesidir. Emin ol ki seni üzeni şu anda başka biri üzüyor. Bir yerlerde biri bir diğerinin intikamını alıyor. Başkasının hayatını mahvetmek değil, kendi hayatını yaşamaktır intikam. Yüzüne gözüne bulaşırsan almaya çalışırsan. Ödeşmeden bitmez ömür, merak etme. Ama ben çoğu zaman ödeştiğimi bile anlamam. Çünkü ölülerle hesap tutmayacak kadar değerli benim için bu muhteşem yaşam. Öpüyorum sizi. Dönünce görüşürüz.